İngilizler üzerinde güneş batmayan meşhur bir imparatorluk kurmuş ve neredeyse dünya üzerindeki birçok ülkeyi kolonileştirerek süper güç haline gelmiştir. Hatta Osmanlı bile bu ülkelerden birisidir. İngilizler kendisine bağlı olan Osmanlı'ya Britanya Osmanlısı demekten çekinmediği gibi hatta topraklarımızı kendi ideolojileriyle sembolize etmek için bayrak bile hazırlamıştır. Sıkı durun. Size şimdi az bilinen bir gerçeği açıklayacağım. Osmanlı da bir zamanlar İngiltere topraklarında hüküm süren süper güçtü. Evet, Osmanlı İmparatorluğu'nun güçlü olduğu dönemlere bakarsak Osmanlı'nın korsanlar aracılığıyla İngiliz topraklarını işgal ettiğini söyleyebiliriz. Sadece 5 yıllığına da olsa 1625-1630 yılları arasında İngiltere'nin güneybatısındaki Bristol Körfezi'nin yakınlarında bulunan Lundy Adası Türk korsanları tarafından kontrol ediliyor ve Osmanlı'nın kuzeye doğru gerçekleştireceği harekatlar için üs olarak kullanılıyordu. Kemerleri bağlayın. Zira sizi çok az bilinen Atlas ötesi Osmanlı toprakları üzerinde sefere çıkaracağım. Siz de bana yardımcı olmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Korsan dediğimde aklınıza ne geldi? Başkalarının mallarını yağmalayan çirkin insanlar mı? Aslında Osmanlı İmparatorluğu hizmetinde çalışan insanlar için bu durum bahsettiğim algıdan çok daha farklıydı. Öncelikle Osmanlı'da korsanlık, illegal şekilde başkalarının malını ve canını kasteden insanları değil, deniz komandosu sınıfını ifade ediyordu. En büyük üsleri Cezayir'de olan bu örgüt, birçok Osmanlı amiralini yetiştirdiği gibi öte yandan Osmanlı korsanları birkaç Avrupa dili konuşabiliyordu. Amaçları devletin su yolları üzerindeki çıkarlarını korumak ve ülkenin çıkarları için düşmanla savaşmaktı. Bu üstün hizmetleri sayesinde birçok kaptanı derya Osmanlı korsanlarının içerisinden seçilmiştir. Örneğin Barbaros Hayrettin ve Kılıç Ali Paşa gibi ünlü denizciler aslında eskiden birer korsandı. Osmanlı Devleti 1538'deki Preveze Savaşı ve sonrasındaki zaferleriyle Akdeniz'de üstünlüğü ele geçirip burayı bir Osmanlı gölü haline getirdikten sonra dikkatini deniz gücünü gittikçe arttırmayı hedefleyen İngiltere'ye çevirmişti. Türk korsan filoları 16. ve 18. yüzyıl arasında Atlas Okyanusu sınırlarında oldukça kuvvetliydi ve Atlas ötesine akınlar düzenliyordu. İrlanda'nın yanı sıra Büyük Britanya adasının üzerine düzenlenen bu seferler Cezayir'de bulunan Garp ocakları tarafından idare ediliyordu. Devletin merkezi olan İstanbul'dan çok ama çok uzaklarda. 1625'te Sultan 4. Murat zamanında gerçekleştirilen ilk İngiltere akınında İngiltere'nin güneybatı ucu Cornwall eyaleti vuruldu. Bu sefer sırasında Loo limanı basılmış ve sahili takım adaları fethedilerek askeri üs yapılmıştı. İngiliz gemileri limana giremez, balıkçı tekneleri denize açılamaz hale gelmişti. Osmanlı'nın İngiltere sınırları içerisinde fethettiği ilk topraklar sahili takım adalarıydı. Fakat korsanların bununla yetinmeye niyeti yoktu. Daha sonrasında harekatı genişleten Osmanlı korsanları Bristol kanalına ve İrlanda denizine girerken 30 gemilik bir Osmanlı filosu devamlı suretli bu sularda gezinmiş ve Lundy adası da fethedilmiştir. Sahili takım adalarından sonra burası Osmanlı'nın Britanya adalarındaki ikinci askeri üssü olmuştur. Bu sayede Amerika ile ticaret yapan çok büyük ve işlek bir liman olan Bristol limanının ağzı Osmanlıların kontrolüne geçmiştir. Lundy Adası adındaki bu küçük ada 5 yıl boyunca Türkler tarafından kontrol edilmiş ve kuzeye yapılan harekatlarını destekleyebilmek amacıyla üs olarak kullanılmıştı. Bu durum İngilizleri çok rahatsız etmesine rağmen Türkleri yıllarca buradan uzaklaştıramadılar. İngiltere Kralı 1. James Krallığı'nın son yıllarında, oğlu 1. Charles ise krallığın ilk yıllarında bu durumu sonlandırmak için oldukça fazla çaba harcadı. İngiltere kıyılarına sadece 20 kilometrelik mesafedeki bu küçük ada tüm eforlara rağmen yaklaşık 5 yıl boyunca Türk korsanlarından geri alınamadı. Hatta durum İngilizler için daha da kötüye gidiyordu. Zira 1631'de Türk korsanlar İngiliz limanlarını yıllık vergiye bağladıkları yetmezmiş gibi belirlenen vergiyi ödemeyen gemilerin limanlara girmesine izin vermemişlerdir. İngiltere'nin Bristol, Southampton ve İrlanda'nın Cork ve Baltimore gibi birçok limanları Türk korsanları tarafından vuruluyor ve Atlantik ortasında yüzlerce İngiliz, İspanyol ve Hollanda gemisi ele geçiriliyordu. İngiltere'ye karşı yapılan deniz akınlarından bir diğeri de yine 4. Murat zamanında gerçekleşen ve Haziran 1631'de Murat Reis'in komuta ettiği Baltimore seferidir. İki kadırga ile yapılan akında Murat Reis 2 Fransız gemisini batırmış, bir İngiliz gemisini ele geçirmiş ve 237 İrlandalı'yı Cezayir'e götürmüştür. Cork Kontu, Birleşik Krallık meclislerinden biri olan Avam Kamerası'na yazdığı mektupta hadiseyi, bu akınların İrlanda İngiltere açısından doğurabileceği muhtemel tehlikeleri ve alınması gereken tedbirleri şu şekilde ifade etmiştir. Gelecek yaz Türkler İrlanda sahillerini ikinci bir harekatla daha bulanacaklardır. Kuvvetleri bütün sahilleri bir anda basacak derecededir.
Bu felaket İrlanda'nın güney kıyılarında halkın üzerinde büyük bir korku ve şüphe meydana getirdi. Sahilleri koruyabilecek kuvvetler gönderilmediği takdirde adanın güney sahillerinin boşalacağı ve halkın yurtlarını bırakarak içerilere çekileceği muhakkaktır. Bu takdirde limanlar düşmana açık olacaktır. Kral, icabında donanmasına tecrübeli gemiciler veren bu halktan mahrum kalacaktır. Bunun üzerine Ağustos 1631'de İngiltere Kralı 1. Charles, İrlanda'daki yüksek görevlilere olayda ihmali görülenlerin şiddetle cezalandırılmalarını talep eden bir emir gönderilmesine rağmen 19 Haziran 1631 gecesi İrlanda'nın Baltimore limanı da Türk korsanları tarafından zapt edildi. Tüm bu başarının mimarı ve Atlantik'i kısa süreliğine de olsa bir Türk gölü haline getiren denizci Murat Reis'ti. Murat Reis de birçok devşirme Osmanlı lideri gibi orijinalinde Türk değildi. Asıl adı Jan Janson van Harlem olan ve Türk tarihine geçen bu sıra dışı adam aslında Hollanda kökenlidir. İngiltere ve Hollanda kraliyetlerinin her türlü korsanlık faaliyetlerini yasaklama kararının ardından Müslüman olup Fas Sultanı'nın himayesine girdi. Evet, bu zamanlarda da büyük bir denizciydi. Ama kendisinin daha da büyük sıfatlarla anılmasını sağlayacak ana unsur Osmanlı'ydı. Sonraki yıllarda Fas'ın Osmanlı'ya bağlanmasıyla birlikte imparatorluğa tabi olan bu adam, Cezayir Beylerbeyi'nin emrine girerek Osmanlı'nın Atlantik Korsan Kuvvetleri Komutanı oldu ve size daha önce anlattığım bu çılgınca olayların ve hatta Osmanlı'nın İzlanda'ya düzenlediği seferin mimarı oldu. Fakat gerek İrlanda, gerekse İzlanda ile ilgili seferleri başka videolarda uzunca ve detaylıca anlatmak istiyorum. Bu videolardan haberdar olmak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Osmanlı İngilizleri bu kadar zora düşürmeden önce Koca Murat Reis önderliğinde, ki az önce anlattığım Murat Paşa ile karıştırmayın, Kanarya Adalarına yelken açmıştı. Koca Murat'ın filosu 1585'te Kanarya takım adalarına bağlı olan Lanzarote'yi ele geçirmişti. Ayrıca İskoçya'da yer alan Shetland Adaları, Faroe Adaları, Danimarka ve Norveç'e baskınlar düzenlediler. 1627 ve 1631 yılları arasında aynı Osmanlı kuvveti İsveç kıyılarına da baskın düzenlemişti. Hatta olayı size daha iyi örneklemek için şöyle anlatayım. 3. Ahmet döneminde bir Baltık coğrafyası savaşı olan ve temelde Rusya, İsveç, Danimarka, Norveç ve Polonya'yı ilgilendiren Büyük Kuzey Savaşı'na Osmanlı da deniz filolarıyla dahil olmuştur. Şüphesiz ki Osmanlı bu dönemlerde en güçlü dönemlerinde değildi. Ama buna rağmen yine de dünya üzerinde egemen bir güce sahipti. Osmanlı gemileri sadece bu coğrafyada kürek sallamıyordu. Kuzey Amerika'nın doğu kıyılarında, özellikle bugün Kanada sınırlarında yer alan Newfoundland ve Virginia gibi İngiliz kolonilerinde de görülüyordu. Öte yandan Hint Okyanusu'na da seferler yapılıyor, burada Portekizlilerle mücadele ediliyordu. Fakat karşımızda Atlantik'te olduğu kadar başarılı olamayan bir Osmanlı var. Bugün Hindistan'da bulunan Gücerat Sultanı'nın Portekizlerden kurtulmak için Osmanlı'dan yardım istediğini biliyor muydunuz? Evet, böyle bir şey söz konusu olmasına rağmen birçok nedenden ötürü Portekiz donanmasını bu sulardan uzaklaştırmak mümkün olamamıştır. Osmanlı İmparatorluğu Hint deniz seferleri sırasında başarısız olmasına rağmen Somali kıyıları ile Sudan, Etiyopya ve Yemen'i topraklarına katmıştır. Ayrıca bölgede Osmanlı'dan yardım isteyen tek yönetici Gücerat Sultanı değildi. Doğu Türkistan topraklarındaki bütünlüğü sağlayan Yakup Bek, istikrarı sağladıktan sonra İslam dünyasının hamisi konumunda bulunan Osmanlı Devleti'ne elçi göndermiş ve Sultan Abdülaziz Han'dan himaye talebinde bulunmuştur. Devletin Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası olarak kabul edilmesini dilemiş ve kendisine biat ettiğini bildirmiştir. Osmanlı İmparatorluğu Yakup Han'ın bu talebini kabul ederek bölgeye asker ve askeri malzemeler göndermiştir. Heyet Kaşgar'da büyük coşku ve sevinç ile karşılanmış, hutbeler padişah adına okunmuş ve paralar da Sultan Abdülaziz Han adına bastırılmıştır. Doğu Türkistan semalarındaysa Osmanlı sancağı dalgalanmıştır. Fakat bu süreç yaklaşık olarak 5 yıl sürmüştür. Son olarak Fatih döneminde İtalya'nın Otranto şehrinin de kuşatıldığını ve Fatih Sultan Mehmet'in ölümüne değin bir yıl boyunca kontrol edildiğini de söylemeden geçmek istemiyorum. Yani evet, videonun en başında İngiltere'nin üzerinde güneş batmayan bir imparatorluk olduğunu ifade etmiştim. Osmanlı İmparatorluğu belki hiçbir zaman tam olarak böyle bir güce sahip olmadı. Fakat kara sınırlarının kapladığı Balkanlar, Anadolu, Orta Doğu ve Afrika'dan çıkarak Hindistan, İngiltere, Türkistan, İspanya, İrlanda, İzlanda, İsveç, Norveç gibi ülkelere akınlar düzenlemiş ve buraları da kontrol altında tutmuştur. Nereden bakarsanız bakın, bu muhteşem ötesi bir güç demek. Peki siz bu ilginç konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Yakın zamanda İzlanda ve İrlanda seferlerini de detaylıca ve ayrı ayrı videolarda anlatacağım. Ama öncesinde bu videoyu beğenebilir ve abone olup beni destekleyebilirsin. Buraya kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.